Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel börek tarifim var. Merdane, oklava kullanmadan kolaylıkla açabileceğiniz bu börek tarifinin buyurun yapım aşamasını izleyelim. Böreğimizin hamuru için ilk önce 1 su bardağı ılık sütümü yoğurma kabıma döküyorum. 1 su bardağı ılık suyumu da yoğurma kabıma döküyorum. Kullandığım su bardağı her zamanki gibi 200 milim klasik su bardağıdır. 1 paket kuru mayamı da ekleyip 1 tatlı kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. Çırpma teliyle biraz malzememi karıştıracağım. 1 çay bardağı dolusu sıvı yağımı da ekledikten sonra biraz daha karıştırıp tuzumu ekleyeceğim. Tuzumun da malzemelerimle birlikte biraz karışmasını sağlayıp unumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. İlk önce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzun kıvam alması için unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamını alana kadar un eklemeye özen gösterelim. Hamurum kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Çok sert hamur yapmamaya özen gösterelim. Mayalı bir hamur olacağı için kesinlikle çok sert hamur olmaması gerekiyor. Bu kıvamı yeterli. Gördüğünüz gibi çok güzel esnek bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Çok az un serpiştirdiğim tezgahıma hamurumu alıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra şekilleyeceğim. Biraz da tezgahımda yoğurarak hamurumun güzelce özlü olmasını sağlıyorum. Hamurumuzu ortadan ikiye keselim. Sonrasında ufak parçalara ayıralım. Toplamda 20 adet beze yapacağım. Bezelerin büyüklüğü mandalinadan biraz ufak olması yeterli. Hamurlarımı eşitleyerek 20 adet aynı büyüklükte bezeler yapıyorum. Hamurumuz mayalı ama mayalandırmadan arkadaşlar bezeler yapıyoruz. Bezelerimizi dinlendireceğiz. 20 adet bezelerim hazır. 20 adet bezelerimi büyük servis tabağına aldım. Üzerine gördüğünüz gibi streç film kağıtla kapatıyorum. Bu şekilde dinlenmeye kenara alacağım. Böreğimin iç malzemesini yapana kadar bezelerimi kenarda dinlenmeye bırakacağım. Ben böreğimi pırasalı içle yapacağım. Sizler tabii ki başka sevdiğiniz malzemelerle de yapabilirsiniz. Temiz yıkamış olduğum pırasalarımı uzunlamasını ortadan ikiye kesip ince ince bu şekilde kesme tahtamın üzerinde kıyıyorum. Toplamda 800 gram pırasa kullanacağım. Biraz da kıyma ile karıştıracağım için 800 gram kullandım. Eğer sizler kıyma eklemeyecekseniz 1 kilogram pırasa yeterli olur. Pırasalarımın hepsini ince ince kıydım. Tavamı ocağımın üzerine alıyorum. 300 gram kıymamı tavamın içine ekliyorum. Yağsız bir şekilde suyunu çekip rengini dönene kadar kıymamı bu şekilde kavuracağım. Kıyma eklemeden de sadece pırasayla da çok lezzetli börek içi hazırlayabilirsiniz ama ben biraz da kıyma eklemek istedim. Yeterince kavrulan kıymanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İnce kıyılmış pırasalarımı da tavaya ekliyorum. Pırasayla kıymanın güzel karışımını sağlayacağım. Pırasaları sulanmadan pişirmek için ocağın altını kısmayacağım. Bu şekilde yüksek ateşte pırasalar hafif ölene kadar kavurdum. Bu kadar yeterli. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak pul biber, toz biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Baharatlarını ekleyip karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatacağım. Sizler damak tadınıza göre salça da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Sadece baharatla tatlandırmak istedim. Yeterince baharatlarını karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum. İç harcımını da kenarda soğumaya bırakıyorum. Bu arada ben börek içimi yaparken dinlenen bezelerimin üzerine açıyorum. Oda ısısında yumuşatılmış küçük parçalar halinde tereyağları bezelerin üzerlerine ekliyorum.
Margarin de kullanabilirsiniz. Oda ısısında yumuşatılmış veya tereyağı, margarin kullanmak istemiyorsanız bezelerinizi sıvı yağla her yerini yağlamanız da yeterli. Bezeleri tereyağladıktan sonra artık yağlamış olduğum bezelerin bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Çay tabağı büyüklüğünde bezelerimi açacağım. Elimizle bu şekilde bastırarak hamurumuzu yağın her yerine dağılımını sağlamalıyız. Yağlamış olduğum hamur bezesini kenara alıyorum. Aynı şekilde tekrar bezemi açıyorum. Yine aynı büyüklükte açmaya özen gösteriyorum. Elimle de gördüğünüz gibi yağın her yerine dağılımını sağlıyorum. Yine açmış olduğum hamuru ikinci katını koyuyorum ve tekrar üçüncü bezemi de açıyorum. Bu şekilde 4 tane bezemizi açacağız, üst üste koyacağız. Son dördüncü bezemi de elimle yine aynı şekilde açıyorum. Bezelerin üstüne koyup pasta tabağı büyüklüğünde açmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum da puf puf bu arada kabarıyor güzel yağlandığı için. 4 kat olacak şekilde toplamda 5 tane hamur bezesi hazırladım arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 kat üst üste koydum. 5 tane hamur bezeleri elde ettim. 20 adet bezelerimizi açarak dörtlü dörtlü 5 tane beze elde etmiş oldum. Bu bezelerimi de tekrar şöyle çok az açıyorum ve servis tabağına alacağım. Üst üste koyacağım arkadaşlar. Hiç birbirine yapışma olmayacak. Güzelce yağladığımız için üzerinde bu şekilde kesmiş olduğum buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıyorum. Hava almayacak şekilde. Tekrardan bezelerimi 15-20 dakika dinlenmeye kenara alıyorum. 20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerin bir tanesini hemen tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışmamış arkadaşlar. Rahatlıkla birbirinden ayrılıyor. Yeterince güzel yağladığımız için. Gördüğünüz gibi oklava merdane kullanmadan hamurumu çok kolaylıkla açtım. Açmış olduğum hamurumun kenarlarını içe doğru katlıyorum bu şekilde. Biraz üzerinde bastırıp hamurumu kenara alacağım. Geri kalan bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Hamur açmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği börek tarifi. Kenarlarından çok az çekmeniz bile yeterli hamurunuzun büyümesi için. Tekrar yine büyütmüş olduğum hamurumu kenarlarını içe doğru katlıyorum. Bütün hamurlarımın kenarını katladıktan sonra artık katlamış olduğum hamurlarımı bu şekilde tezgaha aldım. Biraz yine elimle açacağım. İsterseniz siz hafif merdane de kullanabilirsiniz ama hiç merdane kullanmaya gerek yok. Elinizle rahatlıkla açabiliyorsunuz. Açmış olduğum hamurumun üzerine iç harcımdan ekliyorum. Kaşık yardımıyla böreğimin üzerine bolca pırasalı iç harcından ekledikten sonra kenarlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Hamurum bu arada yumuşak olduğu için zaten çok kolay katlanıyor arkadaşlar. Bu börek hamuru çok yumuşak olduğu için sizler de yaparken çok fazla bekletmemeye tezgahta özen gösterin. Aksi halde böreğiniz tezgaha yapışabilir. Börek hamurumuz çok yumuşak olduğu için fazla zaman kaybetmeden açıp hemen tepsinize yerleştirmelisiniz. Yine aynı şekilde böreğimi birazcık açtım ve üzerine pırasalı iç harcımı ekliyorum arkadaşlar. Yine tekrardan kenarını bu şekilde kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Böreklerimi aynı şekilde hepsini hazırladım ve tepsime yerleştirdim. Hamurum da o kadar güzel kıvamlı olmuş ki hamurum tepside hemen kabarmaya, baloncuklar oluşmaya başlamış. Zamanınız varsa 5-10 dakika tepsi mayası da yapabilirsiniz. Ben hiç bekletme gereği duymadım. 2 adet ufak yumurta sarımı kaseye aldım. Benim yumurtalarım ufak olduğu için 2 adet kullandım. Sizler eğer büyük yumurta kullanacaksanız 1 adet de yumurta sarısı kullanmanız yeterli.
Yumurta sarısı sürmüş olduğum böreklerimin üzerine susam gezdireceğim. Sizler çörek otu veya toz haşhaş da kullanabilirsiniz. Fırınımı da 180 derecede 5 dakika ısıttım. Isıtmış olduğum fırınıma fanlı ayarda böreklerim kızarana kadar orta tarafta pişirmeye gönderiyorum. Böreklerim nar gibi kızardı. Yaklaşık 40 dakikada benim fırınımda pişti. Tabii ki sizlerin fırınınıza göre bu zaman değişebilir. Fırından ilk çıktığı için çok sıcak böreklerim ilk sıcaklığı çıktığı gibi sizlere çıtır sesini dinletmek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan bu böreklerimi hemen kesip dilimleyerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ben tabii ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimliyorum arkadaşlar. İlk fırından çıktığı zaman dışı çıtır çıtır oluyor, içi de yumuşacık. Kat kat ayrılan harika, yumuşacık, dışı çıtır çıtır börekler oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Böreğinizi akşamdan da hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Bu arada bütün malzemelerimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.